Modern çağın en büyük gizemlerinden biri olan UFO'lar, FBI arşivinin de en merak edilen dosyalarını temsil ediyordu. Bunun en büyük örneği 22 Mart 1950 tarihine ait bir UFO belgesidir. Washington DC'deki FBI merkezinde 63 yıl önce görevli olan Guy Hotel tarafından hazırlanan belge, dönemin FBI direktörü Edgar Hoover'a sunulmak için hazırlanmıştır. Son 2 yılda 1 milyondan fazla görüntülenen Flying Saucers Information Concerning adlı belge, New Mexico eyaletinde bulunduğu belirtilen belirlenemeyen uçan dairelerden bahsediyor. Bu arada UFO terimi 1952 yılında kullanılmaya başlanmıştır. Guy Hotel, New Mexico'da 3 tane uçan daire bulunduğunu, her birinin disk şeklinde ve ortalarının yükselti halinde olduğunu belirtmişti. Cisimlerin çapı ise yaklaşık 15 metreydi. Her bir uçan dairenin içinde boyları yaklaşık 90 santimetre uzunluğunda son derece iyi dokunmuş metalik giysiler giyen 3 dünya dışı varlık bulunuyordu. Belgenin devamında uzaylıların test pilotlarının giydiğine benzeyen siyah tulumlara konulduğu belirtildi. Adı karalanarak kapatılan bir muhbire göre uçan daireler New Mexico eyaletinde ordunun kurduğu çok güçlü bir radar tarafından tespit edildi. Bilgilere göre radar uçan dairelerin kontrol mekanizmasına müdahale edebiliyordu. Belgede bu noktadan sonra olay hakkında daha fazla değerlendirme yapılmadığı ifade ediliyor. Discovery News'e konuşan UFO araştırmacısı Nick Pope, 63 yıl önce kaleme alınan belgenin UFO'ların varlığını kanıtlayan en büyük delil olabileceğini belirtti. UFO Magazine ve UFO Hunters programının sunucusu Bill Birnes ise bildirinin Roosevelt kazasının büyük bir delil olduğunu ifade etti. Haziran 1947'de New Mexico'nun Roosevelt kasabasında gerçekleştiği düşünülen UFO kazasında dünya dışı çok sayıda varlığın ele geçirildiği, aralarından hayatta kalan bir tanesinin de 51. bölge olarak bilinen gizli uzay üssüne götürüldüğü öne sürülmüştü. 1992 yılında Elvis Presley'in bir filmini aramak üzere Ohio'nun Cleveland şehrine giden İngiliz video prodüksiyon şirketi Merlin Group'un başkanı Ray Santalini, burada elinde söz konusu filmin bulunduğunu söyleyen kameraman Jack Barnett ile tanıştı. Elvis filmi üzerinde anlaştıktan sonra Barnett, İngiliz prodüktöre elinde ilgisini çok çekecek başka bir film olduğunu söyledi ve Santalini'ye 16 milimetrelik siyah beyaz filmlerden oluşan 22 kutu gösterdi. Barnett'ın söylediğine göre bu filmler 1947 yılında Amerikan ordusunda görev yaparken filme aldığı çok gizli bir olaydan kesitlerdi. Filmin konusu ise oldukça olağan dışıydı. Bir uzay aracının ele geçirilişi ve ölü uzaylıların otopsileriydi. Barnett'ın iddiaları Santalini'nin ilgisini çekmişti. Fakat yaşlı adamın hikayesinin doğruluğunu ancak Barnett kendisine 1942 ve 1952 yılları arasında gerçekten de ABD ordusu için kameramanlık yaptığını kanıtlayan kağıtlar ve fotoğraflar gösterdikten sonra ikna oldu. Barnett'ın geçmişi hakkında çok az şey bilinmektedir. Barnett, hükümet sırlarını açıkladığı için olası bir kovuşturmayı engellemek amacıyla kişisel bilgilerinin gizli tutulmasını istemiştir. Barnett, orduya 1942 yılında katılmış ve savaş kameramanı olmuştur. 1944'te Hava Kuvvetleri Şef Yardımcısına bağlı İstihbarat Departmanı'na atanan Barnett, 1947 yılında New Mexico'daki White Sands üssüne gönderilmiştir. Aynı yılın Haziran ayında ise Stratejik Hava Komutanlığından Tuğgeneral Clements McMullen'ın emri üzerine Washington DC'ye gitmiştir. Kısa bir süre sonra Barnett ve çoğunlukla tıbbi personelden oluşan 16 kişilik bir ekip Washington'dan New Mexico'nun Socorro kasabasının güneybatısındaki bir kaza yerine gönderilmiştir. Roswell, Socorro'dan 163 mil uzaklıkta bulunmaktadır. Barnett'a kazanın Sovyet casus uçaklarının birinin düşürmesi sonucu meydana geldiği söylenmiş ve kaza yerindeki enkazın kaldırılışını filme alması emredilmiştir.
Kaza yerine vardığında çöldeki enkazın bir Rus uçağına ait olmadığını, yerde ters yüz olmuş bir şekilde duran büyük bir uçan daireye ait olduğunu görmüştür. Enkazın kaldırılışını ve incelenmesini filme alan Barnett, daha sonra ölü uzaylılara yapılan otopsiyi görüntülemek üzere Teksas'taki Fort Worth üssüne gönderilmiştir. Uzaylıların otopsileri Profesör Dudley Bronk ve Barnett'ın isminin Doktor Willis ya da Williams olduğunu söylediği bir doktor tarafından yapılmıştır. Bu otopsilerin birinde bizzat Başkan Truman da bulunmuştur. Santilli özellikle Başkan Harry Truman'ın bu otopsilerden birini izlerken çekilen sahneyi gördükten sonra bu filmleri Barnett'tan satın almıştır. Aynı dönemde Santilli, İngiltere UFO Araştırma Derneği, BUFORA'nın araştırma müdürü Philip Mantell'le bir UFO belgeseli yapma konusunda da görüşmüştür. Santilli ve Mantell, Londra'da bir basın toplantısında bir araya gelmişler. Santilli burada Mantell'e otopsi filminden bahsetmiş. Fakat onu Mantell'e göstermeye henüz hazır olmadığını söylemiştir. Otopsi filminin ortaya çıkmasını isteyen Philip Mantell, basın temsilcisi Carl Nagaitis aracılığıyla İngiltere'de bir dedikodu yayarak gizlenen otopsi filminin aslında film yönetmeni Steven Spielberg tarafından yürütülmekte olan yeni ve büyük bütçeli bir projenin parçası olduğunu söylemiştir. Steven Spielberg'in prodüksiyon şirketi ise bu haberler üzerine hemen bir basın açıklaması yayınlayarak yönetmenin Roosevelt ile ilgili herhangi bir projesi olmadığını belirtmiştir. Bu gelişmeler üzerine Santilli, otopsi filmlerinden birini 28 Nisan 1995'te düzenlediği özel bir toplantıyla Reg Presley, ekin çemberleri araştırmacısı Colin Andrews, Roma'dan Maurizio Piatta ve Philip Mantell'a göstermiştir. Santilli'nin açıklamasına göre bu 9 dakikalık film Temmuz 1947'de Dallas'taki Woodford üssünde yapılan bir otopsiyi göstermekteydi. Filmin görüntü kalitesi çok bozuktu. Fakat bir takım çarpıcı detaylar fark edilebiliyordu. Kamera sabitlenmiş gibiydi. Bir odanın köşesine bakıyordu. Odadaki masanın üstünde insan olmadığı açıkça fark edilen cansız bir beden yatmaktaydı. Üstü bir örtüyle örtülmüştü. Beyaz giysiler içindeki 2 adam cesetten doku örnekleri aldılar. Bu sırada siyah giysili 3. bir kişi ön planda sırtı kameraya dönük olarak durmaktaydı. Masada yatan varlık orta boyluydu. Ellerinde ve ayaklarında 6 parmak vardı. Mantell'a göre en dikkat çekici özellik büyük ve koyu renk gözleriydi. Film bu varlığa yapılan otopsinin görüntülerini içeriyordu. Bir hafta kadar sonra 5 Mayıs 1995'te Santilli, 3 Temmuz 1947 tarihinde yapılan ikinci otopsiye ait daha uzun bir filmi gazeteciler, bilim adamları ve UFO araştırmacılarından oluşan 90 kişilik bir seyirci kitlesine göstermiştir. Antropolojist ve Magazin 2000 dergisi editörü Michael Hesseman, ekranda gördüklerini şöyle anlatmaktadır. Bir tür ameliyat masası üzerinde çıplak ve insan olmayan bir yaratığın cesedi yatmakta. Yaratığın büyük saçsız bir kafası, büyük koyu renk gözleri ve ağzı, küçük bir burnu ve kulakları var. Hemen hemen insan orantılarında bir vücudu olan yaklaşık 1,5 metre boyundaki yaratığın sağ ayağında ise derin yaralar var. Kas lifleri görülebiliyor. Dış üreme organlarının yerinde vajinayı andıran bir çöküklük var. Yaratığın kafasını incelemek üzere kesilip ayrılıyor. Kafatası zorlukla açılıyor ve daha şimdiden çürümüş beyin dışarı çıkarılıyor. Yaratığın cildi insan cildini andırıyor. İç organları ise insanın iç organlarından farklı. Uzaylı şaşırtıcı ölçüde insana benziyor. Hiçbir şekilde uzun ve sıska kolları olduğu söylenen küçük gri yaratıklara benzemiyor. Uzaylılardan alınan kan örnekleri Maryland'deki Fort Detrick üssünde saklanmaktaydı. Bunun 2 temel nedeni vardı. Birincisi uzaylıların taşıdığı olası bir virüse karşı önlem almaktı. Çünkü böyle bir durum karşısında yapılabilecek hiçbir şey bulunmamaktaydı. İkincisi ise havadaki radyasyonun New Mexico'ya yayılma tehlikesiydi. Ordu bu konuda kaygılanmakta haklıydı. Kaza alanının üzerinde yapılan denetleme uçuşları, kaza bölgesinde ve çevresinde yüksek oranda radyasyon bulunduğunu ortaya çıkarmıştı. Ölü uzaylıların bedenlerinin Ohio'daki
Wright-Patterson hava üssüne ve New Mexico'daki AKC laboratuvarlarına gönderildiği söylenmekteydi. Enkazın teknik değerlendirme sonuçlarına göre uzay aracının gövdesi çok dayanıklıydı. Aracın yapıldığı metal çok yüksek sıcaklıklara kadar dayanabiliyordu. Aracın gövdesini bir arada tutacak herhangi bir bağlantı, kaynak ya da dolgu izine rastlanmamıştı. Aracın kanat benzeri herhangi bir parçası bulunmamaktaydı. Araçta herhangi bir hava girişi ya da egzoz çıkışı bulunmamaktaydı. Kontrol panelinde herhangi bir düğme, anahtar, elektrik devresi ya da pedal bulunmamaktaydı. Kaza yerinde bulunan araç ileri bir mühendislik örneğiydi ve dünyada bir benzerine daha rastlanmamaktaydı. Tüm bu kanıtlar, bu aracın başka bir gezegenden gelme ileri bir kültürün ürünü olduğuna işaret etmekteydi. Bu kültür, sahip olduğu ileri bilim ve teknolojiyi kullanarak gezegenler arası yolculuk yapmaya imkan sağlamıştı. Evet dostlar, Roswell UFO vakası ile ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı videonun altına merakla bekliyoruz. Bu ve bunun gibi videoların devamını istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.